Lezzet Dünyası kanalımdan herkese merhabalar. Kanalıma, mutfağıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizinle çok farklı bir poğaça tarifi paylaştım. Böyle pufuduk pufuduk, yumuşacık, harika bir poğaça tarifi. Şekli, görüntüsü gerçekten harika. Yapılışı çok pratik, çok az bir malzemeyle kolay bir şekilde, çok pratik bir şekilde bu tarifi deneyebilirsiniz. Özellikle çocukların şeklinden dolayı çok beğeneceği bir poğaça tarifi. Bu tarifi özellikle çocuklarınızın beslenmesi için hazırlamanızı tavsiye ediyorum. Dilerseniz bir an önce tarifimizin yapılışına geçelim. Bakalım nasıl yapmışım, beğenecek misiniz? İyi seyirler diliyorum. İlk önce uygun bir yoğurma kabının içerisine 1,5 su bardağı ılık sütü alalım. Daha sonra üzerine 4 yemek kaşığı toz şeker ve 1 paket kuru mayayı da ilave ettikten sonra şekerler eriyene kadar mutlaka karıştıralım. Sevgili arkadaşlarım, süt veya su ne kullanıyorsanız mutlaka ılık olsun ama kesinlikle kaynar olmasın. Daha sonra üzerine yarım su bardağı sıvı yağ, şöyle 2 yemek kaşığı kadar yani 100 gram kadar margarin veya tereyağı da kullanabilirsiniz. Tereyağı çok daha lezzetli olur. Bu tarifimde 2 adet yumurta kullandım. Yumurtanın beyazını hamuru için kullanıyorum. Sarısını ise yüzeyi için ayırdım ama sarısının üzerine mutlaka kapatalım. Çok hızlı bir şekilde kuruma yapıyor. Hiç güzel olmuyor. Daha sonra kontrollü bir şekilde unu ilave edeceğim. Unun bir miktarını ilave ettikten sonra üzerine şöyle bir tatlı kaşığından birazcık fazla tuz ilave ediyorum. Daha sonra kalan unu kontrollü bir şekilde ilave ederek şöyle spatulam ile spatula ağırlaşana kadar karıştırıyorum. Daha sonra elimle yoğurmaya geçeceğim. Ve bakın sevgili arkadaşlarım, özellikle belirtmek istiyorum. Hamuru burada tam anlamıyla yoğurmayacağız. Hani hamuru yoğururken hep diyoruz ya pürüzsüz bir kıvam alana kadar diye. Burada sadece malzemeleri karıştıracağım. Bakın görmüş olduğunuz gibi hamuru yoğurmadım. Yani daha yoğurma işlemimiz bitmedi. Daha sonra hamurumu 2 eşit parçaya bölüyorum. 2 renk bir poğaçamız olacak. Sade ve kakaolu poğaçamız olacak. Şöyle aynı ölçüde olmasına özen gösterelim. Daha sonra hamurun bir parçasını yine yoğurma kabımın içerisine alıyorum ve pürüzsüz bir kıvam alana kadar yoğuruyorum. Daha sonra diğer hamurumu yoğurma kabımın içerisine aldım. Üzerine şöyle 2 yemek kaşığı kadar kakaoyu ilave ettim. Ve şöyle elimle dikkatli bir şekilde yoğuruyorum. Kakao ilave ettiğimiz için kakaolu olan hamur birazcık katı olacak. Hiç sıkıntı değil sevgili arkadaşlarım. Şöyle güzelce yoğuralım. Yani pürüzsüz bir kıvam alana kadar iki hamurumuzu da yoğurduk. Daha sonra iki hamurumuzu da böyle iki parçaya bölelim ve toplamda 4 tane bezi yapacağız. İkisi kakaolu, ikisi sade olacak şekilde. Dikkatinizi çekmiştir mutlaka. Hamurlarda mayalama işlemi yapmadık. Bezeyi aldıktan sonra şöyle bir 15 dakika kadar ben dinlendireceğim. Üzerini mutlaka hava almayacak bir şekilde kapatalım. Mümkünse bir poşet ile kapatalım. Streç ile kapatabilirsiniz. Şöyle sıkıca kapatalım. Bu işlemi özellikle hamuru daha kolay açabilmek için yapıyoruz. Bir mayalandırma işlemi de yapmadığımız için. Böylece bezeler hamur kendini bırakacak. Çok kolay bir şekilde şekil alacak. Yani çok kolay bir şekilde hamurlarımızı açacağız, büyüteceğiz. Sade olan hamurun şöyle tezgahın yani hamurun altını üstünü birazcık unluyorum. İlk önce böyle parmak uçlarımla biraz büyütüyorum. Daha sonra merdane ile büyüteceğim. Çok fazla büyütmenize gerek yok ama birazcık inceltelim. İki hamuru üst üste yerleştireceğiz. Yani çok kalın bir poğaçamız olmasın. Bence inceltebildiğiniz kadar inceltin. Tabii böyle yufka kadar incecik de olmasın ama. Böyle mümkün olduğu kadar birazcık köşeli bir hamur açabilirsek eğer bizim için daha kolay olur. Yani daha güzel olur şekli. Evet, sade olan hamurumu ben büyüttüm. Şöyle elimle de bir şeklini düzeltiyorum.
Daha sonra hamurumu katlıyorum. Kakaolu olan hamuru da aynı şekilde büyüteceğim. Birazcık dediğim gibi kakaolu hamurumuz biraz daha katı ama hiç sıkıntı değil. Dinlendirdiğimiz için şimdi çok güzel kıvamını buldu. Merdane ile açarken hiç bizi yormuyor. Çok kolay bir şekilde büyüyor. Dilerseniz bu işlemi oklava ile de yapabilirsiniz. Siz de benim gibi merdane kullanmayı sevmiyorsanız. Diğer hamurlarımı da aynı şekilde büyüttüm sevgili arkadaşlarım. Toplamda 4 tane bezemiz vardı. 2 tane kakaolu, 2 tane sade olacak şekilde. Şöyle 2 tanesini birlikte şeklini verelim istedim. Çünkü çok uzun bir video olmasını istemiyorum. Şöyle kakaolu hamurumu da elimle düzelttikten sonra yine aynı şekilde katlıyorum. Ve ilk açmış olduğum hamuru, yani sade olan hamurumu alıyorum. Şöyle tekrardan elimle düzelteceğim. Daha sonra bir kasenin içerisine birazcık böyle su aldım. Bir fırça yardımıyla hamurun arasına, yani hamurun yüzeyine süreceğim. Bu aşama bence çok önemli sevgili arkadaşlarım. Hamurları üst üste yerleştireceğimiz için hamurların birbirine yapışması gerekiyor. Yani böyle bir hamburger gibi olmasın, piştikten sonra arası açılmaması için. Mutlaka birazcık böyle üzerine fırça yardımıyla su sürelim. Kakaolu hamur biraz katı olduğu için kendini topladı. Şöyle elimizde birazcık çekiştirerek o alttaki sade hamura yapıştıralım. Daha sonra üzerine yine bir fırça yardımıyla suyu süreceğim. Ve isterseniz tam ortasından, hamurun tam ortasından kesin, daha sonra şeklini verin. Veya benim de yapmış olduğum gibi şöyle hamurun iki kenarından sarın, tam ortasına geldiği zaman bir rulet yardımıyla kesebilirsiniz veya bir bıçak yardımıyla da kesebilirsiniz. Ama görüntünün güzel olması için böyle ikisinin aynı kalınlıkta olmasına özen gösterelim. Daha sonra mutlaka o kestiğimiz yani bitiş yerini mutlaka birleştirelim sevgili arkadaşlarım. Bu gibi poğaça hamur işleri yaparken ben buna çok özen gösteriyorum. Çünkü mayalı bir hamurla çalışıyoruz. Çok güzel bir şekilde kabarıyor. Kabardıktan sonra o bitiş noktası açılır. Hiç hoş bir görüntü olmaz. Daha sonra mutlaka ortası, yani ne kadar köşeli bir hamur açsak da dikkat etsek de mutlaka ortası kalın olur, kenarları ince olur. Şöyle elimizde bir yuvarlayalım. İstediğiniz büyüklükte yapabilirsiniz. Ben görmüş olduğunuz gibi bu şekilde hamurumu kesiyorum. Biraz kenarları biraz küçük oldu açıkçası ama hiç sıkıntı değil. Özellikle benim gibi evinizde küçük çocuğunuz varsa hiç sıkıntı olmuyor bu gibi problemler. Daha sonra yağlı kağıt sermiş olduğum fırın tepsimi mesafeli bir şekilde yerleştiriyorum. Dediğim gibi diğer hamurlarımı da aynı şekilde açtım ve aynı şekli verdim. Bakar mısınız sevgili arkadaşlarım şeklinin, görüntünün güzelliğine? Ve tepsi mayası olmazsa olmaz. Ben üzerini kapatacağım. Klasik bir şekilde şöyle 20-25 dakika kadar tepsi mayası vereceğim. Gerçekten çok güzel bir şekilde kabardı. Eğer aceleniz varsa fırında bir tepsi mayası verebilirsiniz. Çok daha pratik olur. Daha sonra bu tarifimde 2 adet yumurta kullanmıştım. Yumurtanın beyazını hamur için kullanmıştım. Sarısını ise yüzeyine sürmek için ayırmıştım. Şöyle poğaçalarımıza dikkatli bir şekilde, yani hassas bir şekilde yüzeyine sürelim. Fırçayı çok fazla poğaçalarımızın üzerine bastırmayalım. Gerçekten görüntüsü çok güzel oldu. O şeklini bozmayalım. Yani o mayasını söndürmeyelim. Daha sonra üzerini ben haşhaş ile süsledim. Bir cevizle, fındıkla, fıstıkla süsleyebilirsiniz. Çörek otuyla, susamla süsleyebilirsiniz. Nasıl seviyorsanız, her tarifimde mutlaka söylüyorum. Göz zevkinize göre değişiklikler yapabilirsiniz. Ve çöreklerimi 180 derecelik fansız fırında, fansız ayarda ben 25 dakika kadar pişirdim. Bakar mısınız sevgili arkadaşlarım görüntünün güzelliğine? Gerçekten çok güzel oldu. Gerçekten denenmeye değer bir tarif. Böyle yumuşacık bir tarif. Ve görmüş olduğunuz gibi çok pratik bir şekilde, çok az bir malzemeyle harika bir poğaça hazırladık. Şöyle iç kıvamını, iç dokusunu da sizinle daha yakından paylaşmak istiyorum. Gerçekten denenmeye değer bir tarif. Denerseniz olumlu veya olumsuz yorumlarınızı bekliyorum. Evet sevgili arkadaşlarım, bugünlük de benden bu kadar. Videomu izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun.